Lütfen sadece bir saniyeliğine durun. Evet, şu an beni duyuyorsunuz ama gerçekten neredesiniz? Ne yapıyorsunuz şu an? Bizi dinlerken bir yandan o elinizdeki ekranda akıp giden videolara, mesajlara, o bitmek bilmeyen sosyal medya bildirimlerine falan mı bakıyorsunuz? Yoksa zihnen tam anlamıyla burada mısınız? İlber Ortaylı'nın "Bir ömür nasıl yaşanır" vizyonunu masaya yatırıyoruz bugün. Ve dinleyicimiz bana inansın, bu kesinlikle sıradan, kronolojik bir tarih sohbeti falan olmayacak. Olmamalı da zaten. Hani piyasada hayatınızı nasıl yaşamalısınız üzerine yazılmış binlerce kişisel gelişim kitabı var. Çoğu sana nasıl hissetmen gerektiğini, içindeki gücün nasıl uyandıracağını anlatan metinler. Aynen, sırtını sıvazlayan türden. Tam olarak öyle, sadece teselli sunan kitaplar. Ancak Ortaylı'nın bu çalışması tamamen farklı bir frekansta. O sana bir teselli sunmuyor, tam tersine beyaz önlüğünü giymiş, elinde neşteri olan soğukkanlı bir doktor gibi karşına geçiyor. Çok doğru bir benzetme. Hayatına bakıyor ve çok net, belki de yüzleşmesi can yakıcı bir teşhis raporu çıkarıyor. Sen bugüne kadar nasıl yaşadın ve bu yaşayış sana verilmiş bu tek ömre layık mıydı diye soruyor doğrudan. Tüyler ürpertici bir soru aslında. Kesinlikle. Bu insanı çekip çıkaran, üşüten ama bir o kadar da hayata döndüren bir yaklaşım. Ve biz bu teşhisi sadece onunla sınırlı tutmayacağız bugün. Bu soğuk neşteri alıp tarihin en büyük 15 zihnini de bu odaya, şu an bizi dinleyen dinleyicimizle birlikte aynı masaya oturtacağız. Vay canına, kimler var bu masada? O kimler yok ki? Konfüçyüs'ten Marcus Aurelius'a, İbni Haldun'dan William James'e kadar uzanan, binlerce yılı kapsayan devasa bir spektrum. İnanılmaz bir kadro. Öyle değil mi? Yüzyıllar farklı, coğrafyalar farklı, konuştukları diller tamamen farklı ama hepsi insan doğasının o değişmez çekirdeği hakkında milimetrik olarak aynı şeyi söylüyor. Yani neden binlerce yıl öncesine gidiyoruz sorusunun cevabı da burada gizli zaten bence. Hı hı. Hani sahne dekorları değişiyor, üzerimizdeki kıyafetler değişiyor, işte at arabalarından devasa teknolojik algoritmaların içine giriyoruz ama Ama insan aynı kalıyor. aynen öyle. İnsanın zaafları, korkuları, erdemleri, o bitmek bilmeyen tembellikleri ve anlam arayışı milimetrik olarak aynı kalıyor. Doğru. Ortaylı gibi bir tarihçinin en büyük avantajı da bu aslında. O devasa, kaotik zaman çizelgesinde sürekli tekrar eden desenleri, insanlığın o değişmez ortak paydasını çok net görebiliyor. O zaman bu ortak paydayı biraz daha somutlaştıralım istersen. Ortaylı bu devasa yapıyı 4 temel direğe oturtuyor. Merak, disiplin, seyahat ve seçicilik. 4 büyük taşıyıcı kolon. Aynen öyle. Ben bunu hep çok hassas, böyle İsviçre saatlerindeki gibi karmaşık bir dişli çark sistemine benzetirim. Hı hı. Saat gibi işleyen muazzam bir mekanizma düşünün. Eğer merak dişlisi dönmezse, disiplin dediğiniz şey sadece kör, ruhsuz ve eziyet verici bir alışkanlığa dönüşür. Robotlaşmak gibi bir şey. Kesinlikle. Her sabah işe gidersiniz, dönersiniz, faturaları ödersiniz. Ama neden nefes aldığınızı bile bilmezsiniz. Öte yandan diyelim ki disiplin dişlisi kırıldı. O zaman ne oluyor? Bu kez merak sadece daldan dala atlayan, hiçbir konuda derinleşemeyen, tatminsiz ve çok dağınık bir heves olarak kalıyor. İcraat yok yani. Anlıyorum. O çark sistemine biraz kum kaçtığını düşünelim o zaman. Mesela seyahat dişlisinin durduğunu farz edelim. Ne olur sence? O zaman bu muazzam mekanizma kapalı, havasız, darcık bir kutunun içinde kendi etrafında dönüp durmaya başlar. Dünyanız kendi mahallenizden ibaret kalır, vizyonunuz daralır Çok haklısın. ve seçicilik olmazsa İşte o çok tehlikeli. aynen. O zaman dışarıdaki her çöp, her anlamsız veri bu zihin mekanizmasının içine girer ve çevre sizi hızla kendi sıradan kalıbına sokar. En zayıf dişlisi kadar güçlü olan bir sistemden bahsediyoruz burada. Harika özetledin. Ancak bugün bu 4 direğin tümünü değil, sistemin motorunu ve omurgasını oluşturan ilk iki kavrama, yani merak ve karakter üzerine yoğunlaşacağız. Çünkü temel onlar sanırım. Kesinlikle. Çünkü bu ikisi olmadan diğerlerinin üzerine inşa edilebileceği sert bir zemin bile yok. Zemin bataklık kalıyor. O halde motoru çalıştıralım ve merakla başlayalım diyorum. Ortaylı'nın çok vurucu bir sözü var. Merak etmeyen adam öğrenemez, büyüyemez, sadece yaşlanır. Sadece yaşlanır. Çok ağır bir cümle. Öyle. Pasif bir şekilde yaşlanmak ile
aktif bir tercih olan büyümek arasındaki o devasa uçurumdan bahsediyor. Zamanın sizi bir nehir gibi sürüklenen bir kütük misali sağa sola çarpmasına izin vermek var. Hı hı. Bir de o nehirde nereye yüzeceğinizi sizin karar vermeniz var. İkisi arasındaki fark tam olarak bu. Yani yaşlanmak dediğimiz şey, hücrelerinizin sizden bağımsız olarak yaptığı biyolojik bir zorunluluk aslında. Vücudunuz bunu siz isteseniz de istemeseniz de yapıyor zaten. Aynen öyle. Ama büyümek, bilinçli ve çok sürekli bir zihinsel inşa gerektiriyor. Her sabah gözlerini açtığında, bugün dünyada neyi anlayacağım, zihnimdeki hangi karanlık odaya ışık tutacağım deme tercihidir bu. Çok güzel ifade ettin. Merak dediğimiz şey, hani sadece arama motoruna bir kelime yazıp ilk çıkan o Wikipedia sayfasına falan bakmak değil. Yaşamın altındaki o görünmez işleyişi anlama açlığıdır. Tam bu noktada bir şey sormak istiyorum sana. Ortaylı bu tespiti yaparken aslında milattan önce 5. yüzyılda yaşamış bir adamla, Konfüçyüs'le tam bir fikir birliğine varıyor. Konfüçyüs çok önemli bir figür. Ya bu kısım çok çarpıcı. Çünkü çoğu insanın zihnindeki o huzurlu tapınakta oturan, sürekli bilgece sözler söyleyen adam imajının aksine sürgünler yemiş bir figürden bahsediyoruz aslında. Evet, kesinlikle öyle. Saraylardan kovulmuş, açlık ve sefalet içinde böyle tozlu yollarda ömrünü geçirmiş bir filozof Konfüçyüs. Aynen öyle. Bütün o reddedilişlerin, kaosun ve acının tam içinde Konfüçyüs o bahsettiğimiz merak motorunun nasıl çalıştırılacağını 3 net aşamaya ayırıyor. Nedir o aşamalar? Birinci aşama bilmek, yani bir konuyu sadece kavramak, anlamak. Çoğumuzun kaldığı, hatta okul sisteminin bizi bıraktığı yer tam olarak burasıdır. Sınavı geçecek kadar bilmek, evet. İkinci aşama sevmek. O anladığın konuyla artık duygusal bir bağ kurmaya başlamak. Üçüncü ve en zirvedeki aşamaysa zevk almak. Zevk almak. Burası biraz kritik galiba. Çok kritik. Yani yaptığın o şeyi dışarıdan gelecek hiçbir övgüye, ne bileyim maddi bir ödüle veya statüye falan ihtiyaç duymadan sırf o eylemin kendisi olduğu için yaşam boyu bir zevk kaynağına dönüştürmek. Motorun tamamen ama tamamen içeriden çalışması. Ya bir dakika, bu kısım gerçekten modern psikoloji açısından muazzam bir detay. Çünkü Konfüçyüs'ün ta 2500 yıl önce zevk almak diyerek tarif ettiği bu zirve noktası, Evet. bugün psikoloji laboratuvarlarında kanıtlanmış o intrinsik motivasyon yani içsel motivasyon kavramının ta kendisi aslında. İnanılmaz bir bağlantı bu. Değil mi? İkisi de dış uyaranlara kapalı, sadece kendi yakıtıyla yanan bir ateşten bahsediyor. Sadece farklı çağların farklı terminolojisini kullanıyorlar ama ulaştıkları gerçek tek ve değişmez. Peki ama bu gerçek günümüzde nasıl hayatta kalacak? Ben bizi dinleyenlere doğrudan sormak istiyorum bunu. Lütfen soralım. Hayatınızda sadece ve sadece o işin kendisinden zevk aldığınız için içsel bir ateşle yaptığınız kaç şey var? Yani sosyal medyada göstermek için değil, maaş çeki için değil, birilerine ne kadar entelektüel olduğunuzu kanıtlamak için falan hiç değil. Sırf merakınızın peşinden gittiğiniz için her gün dönüp baktığınız ne var? Çok sert bir soru oldu bu. İtiraf edelim, modern dünyada her şeyin oyunlaştırıldığı, her eylemin bir beğeniyle anında ödüllendirildiği bu düzende o saf zevk alma halini korumak neredeyse imkansız gibi görünüyor. Ortaylı'nın gerçek merak dediği o tükenmez yakıt da tam olarak bu aslında. Tamam, harika. Bu anlama açlığına sahibiz diyelim. O içten yanmalı motoru çalıştırdık. Evet. Peki bu merakı nereye yönelteceğiz biz? Uzay araştırmalarına mı, kuantum fiziğine mi, yoksa Roma tarihine mi? Nereden başlayacağız işe? Tarihin bize verdiği cevap inanılmaz derecede basit. Ama uygulaması da bir kadar korkutucu aslında. Neymiş o? Kendiniz. Başlayacağınız yer tam olarak kendiniz. Vay canına. Ve bunu en radikal şekilde yapan kişi 16. yüzyılda Fransa'da karşımıza çıkıyor, Michel de Montaigne. Aa evet, Montaigne. Düşünün, Avrupa veba salgınlarıyla kırılıyor, din savaşları sokakları kana bulamış, tam bir kıyamet senaryosu dönüyor dışarıda. Gerçek bir kaos ortamı. Kesinlikle. Ama Bordo Belediye Başkanlığı'nı bırakan Montaigne, o karmaşadan şatosunun kulesine çekiliyor ve diyor ki, ben insanlığı inceliyorum ve bu benim için yeterli bir konu. Şimdi burada yine şeytanın avukatlığını yapacağım izninle.
Lütfen, yap bakalım. Dışarıda insanlar hastalıktan ölürken, savaşlar aralıksız sürerken bir adamın lüks kalesine kapanıp bugün ne kadar hüzünlü hissettiğimi yazayım demesi sence de aşırı narsistik bir eylem değil mi? Kendi göbek deliğine bakmaktan ibaret değil mi bu? Eğer Montaigne sadece yüzeysel bir günlük tutsaydı kesinlikle haklı olabilirdim bu eleştirinde. Ama tutmadı diyorsun. Tutmadı. O dönemin elitleri evrenin sınırlarını tartışmayı, ülkeleri nasıl fethedeceklerini konuşmayı marifet sayarken, Montaigne evrenin merkezine insanın kendi utançlarını, çelişkilerini, tembelliklerini ve o en karanlık korkularını koyuyor. Hı hı. Ve burada muazzam bir paradoks yaratıyor aslında. Kendine dair o kadar spesifik, o kadar derine iniyor ve o kadar dürüstçe kazıyor ki kendi içine, Evet. en dibe vurduğunda o kişisel katmanı aşıp evrensel insan doğasının kaya zeminine ulaşıyor adam. Tıpkı hani Bir Okur Bir Kara YouTube kanalımızda da sıkça vurguladığımız gibi doğru metinler aslında evreni anlamak için kendi içimize tuttuğumuz birer aynadır. Yani spesifik olanın içine yeterince derine inersen evrensel olana ulaşırsın diyorsun. Mekanizma bu mu işliyor? Aynen öyle. Kendi ölüm korkusunun, kendi kibrinin anatomisini o kulede çıkarırken, aslında bugün 21. yüzyılda metropolda plazasına giderken trafikte anlamsızca sinir krizi geçiren bir insanın da anatomisini çıkarmış oluyor. Çünkü insan zihni temelde aynı kodlarla çalışıyor. Tam üstüne bastın. İnsan her yerde insan. Yani Confucius'un öğrenmekten zevk al felsefesiyle Montaigne'in en iyi öğrenme nesnesi kendinsin fikrini üst üste koyduğumuzda Ortaylı'nın vizyonu tamamlanmış oluyor. Anlıyorum. Merak sadece dış dünyayı değil, kendi zihnini de yargılamadan korkusuzca deşebilme cesaretidir. Peki o cesareti gösterip içeriye baktığımızda gördüğümüz şey hiç de hoşumuza gitmezse ne olacak? Karakter dediğimiz şeyin aslında ne kadar kaygan bir zemin olduğunu fark edersek? Bu çok büyük bir yüzleşme. Çünkü çoğu insan karakteri doğuştan kendisine verilmiş, üzerine adı yazılı sabit bir taş blok falan gibi algılar. Ben sinirli biriyim, benim karakterim bu der ve işin içinden kolayca sıyrılır. Evet, en popüler kaçış yolu bu. Oysa Ortaylı bu süreci müthiş bir tarla metaforuyla açıklıyor ve bu metafor bizi doğrudan ikinci direğe taşıyor. Kendini yetiştirmek, toprağa sürmek gibidir fikri, değil mi? Aynen öyle. Şimdi bizi dinleyen dinleyicimizden rica ediyorum şu örneği zihninde bir canlandırsın. Yılbaşında bir karar alıyorsunuz mesela. O klasik yılbaşı kararları. Evet, artık her sabah spora gideceğim, disiplinli olacağım, gereksiz harcama yapmayacağım diyorsunuz. Yani tarlayı günlerce uğraşıp sürdünüz, havalandırdınız, o erdem tohumlarını ektiniz. Her şey mükemmel görünüyor kağıt üzerinde. Mükemmel. Sonra işler yoğunlaşıyor, yorgun argın eve geliyorsunuz ve sadece bir ay o tarlaya arkanızı dönüyorsunuz, kendinizi sosyal medyanın o sonsuz kaydırma boşluğuna bırakıyorsunuz. Ve trajedi başlıyor. Başlıyor. Bir ay sonra o mental tarlaya geri döndüğünüzde ne görürsünüz? Baştan sona yabani otlar basmıştır her yeri. Neden? Çünkü iyi bir ekin, erdem ve disiplin sürekli bilinçli bir sulama ister, bir emek ister. Doğru. Ama yabani otlar büyümek için kimseden izin istemez. Kendi kendine arsızca ve sessizce çoğalır onlar. Bu metaforun karakter üzerindeki karşılığı gerçekten ürkütücü aslında. Düşünsenize, zihninizin tarlasını her gün bilinçli olarak sulamazsanız, öfke, kıskançlık, kısa vadeli hazlar, o tembellik dediğimiz yabani otlar anında sistemi ele geçiriyor. Anında hem de. Ve Ortaylı'nın da işaret ettiği gibi, asıl karakteriniz, güneşli bir bahar gününde herkes gülerken sergilediğiniz o sevimli tavır falan değildir. Kesinlikle değildir. İşler ters gittiğinde, haksızlığa uğradığınızda, yani o fırtına koptuğunda tarlada neyin ayakta kaldığıdır sizin gerçek karakteriniz. Çok doğru. Peki bu tarla, yani bizim karakterimiz izole bir fanusun içinde mi yetişiyor kendi kendine? Tabii ki hayır. Kesinlikle hayır. Bu noktada 14. yüzyıla, evrim teorisinden tam 500 yıl öncesine Tunus'a gidiyoruz. Tarihin en büyük sosyal bilimcilerinden biri olan İbn Haldun, mukaddimesinde öyle bir cümle kuruyor ki, İnsan çevresinin çocuğudur, değil mi? Evet. Bugün nörobilimin laboratuvarlarda kanıtladığı gerçeği o yüzyıldan yüzümüze çarpıyor. İnsan çevresinin çocuğudur diyor. yani bugün psikologlar beyin tarama cihazlarında insanın o ayna nöronlarını falan incelerken, İbn Haldun bunu sadece
çıplak sosyal gözlemleriyle formüle etmeyi başarmış. İnanılmaz bir deha. Gerçekten öyle. Karakterimiz genetik bir koda hapsolmuş bir kader falan değildir diyor bize. Kiminle aynı masaya oturduğunuzun, hangi fikirleri dinlediğinizin, hangi standartları normal kabul ettiğinizin anlık bir sonucudur. Hani şu çevrenizdeki 5 kişinin ortalamasısınızdır lafı var ya. Evet, çok sık duyarız. O ucuz bir sosyal medya klişesi falan değil, amansız bir nörolojik kural aslında. Beynimiz o gruba ait olmak ve hayatta kalmak için sosyal çevresinin normlarına uyum sağlamak zorundadır çünkü. Şu an bizi dinleyen sen, evet sen, belki işe gidiyorsun otobüste ya da ofiste, etrafındaki insanlara bir bak. İbni Haldun tam olarak o an yanındaki insanlardan bahsediyor işte. Çok çarpıcı. Eğer etrafındaki insanlar sürekli şikayet eden, toksik, kolaycı bir çevre oluşturuyorsa, senin o karakter tohumunun ne kadar kaliteli olduğunun, ne kadar fazla kitap okuduğunun inan ki hiçbir önemi kalmıyor. Çürüyor mu hepsi? Çürüyor tabii. O asitli toprakta, o toksik çevrede senin erdem tohumun da eninde sonunda çürüyor. Yani sadece ben iradeliyim demek tek başına yetmiyor ne yazık ki. Çünkü irade dediğimiz şey bir kas gibidir ve gün içinde yorulur. Sabah güçlüdür ama akşam tükenir. Aynen öyle. İşte tam da burada bu çevresel etkilerin nasıl olup da beynimize kazındığını ve kalıcı hale geldiğini açıklayan o isme geliyoruz. 19. yüzyıl Harvard psikoloğu William James ve onun ünlü volan metaforu. Evet, devasa volan çarkı. Bu gerçekten çok kritik bir analoji. Fiziksel dünyada volan, hani büyük motorlarda kullanılan, başlangıçta döndürmesi inanılmaz derecede zor olan, tonlarca ağırlıktaki o devasa demir çarktır. Gözümde canlandı. İlk başta tüm gücünüzle itersiniz, terlersiniz, kan ter içinde kalırsınız ama o sadece milim milim hareket eder. Yerinden bile oynamaz sanki. Fakat döndükçe kendi ivmesini kazanır. Hızlanmaya başlar Hem yani. de nasıl? Bir noktadan sonra o devasa çark kendi momentumuyla neredeyse hiçbir dış enerjiye falan ihtiyaç duymadan hızla dönmeye başlar. Hatta onu durdurmak, başlatmaktan daha zor ve tehlikeli bir hale gelir. Çarpar adamı. Kesinlikle. İşte William James diyor ki alışkanlıklar toplumun muazzam volanıdır. Bu mekanik analojinin beynimizdeki tam karşılığı nöroplastisitedir aslında. Beynimiz çok esnektir, sürekli yeni sinir yolları oluşturur, durur. Nasıl işliyor bu süreç? Siz bir davranışı, diyelim ki sabahları ilk iş telefonunuzu alıp kaydırmayı ya da tam tersi elinize bir kitap alıp okumayı ilk kez yaptığınızda beyin sık bir ormanın içinde yepyeni bir patika açmaya çalışır. Bu zor bir şey olsa gerek. Çok zordur. Beyni yorar, çok fazla glikoz ve enerji harcar ama aynı eylemi her gün tekrarladığınızda beyninizdeki o miyelin kılıfları kalınlaşır, nöronlar arası bağ inanılmaz güçlenir. O toprak patika önce düzgün asfalt bir yola, sonra da bildiğiniz 6 şeritli bir otoyola dönüşür. Beynimiz biyolojik olarak her zaman en az dirençli yolu yani otoyolu seçmeye programlıdır. Hep kolaya kaçıyor yani. Aynen öyle. James'in kötü bir alışkanlığı silmek, yenisini kurmaktan çok daha zordur demesinin mekanizması tam olarak budur. Çünkü zaten kurulmuş olan o 6 şeritli otoyolu önce dinamitleyip sonra o vahşi ormanın içine yeniden zorlu bir patika açmanız gerekir. Harika bir noktaya değindin ama gerçek hayatta işler o kadar da steril değil bence. Neden? Şundan dolayı, diyelim ki bu gece bu yayını dinleyen biri hayatını tamamen değiştirmeye karar verdi ve okuma alışkanlığının volanını döndürmek istiyor. Fakat karşısında milyar dolarlık dev teknoloji şirketleri var. Evet, büyük düşman. Onların bizim dikkatimizi dağıtmak, öfkemizi tetiklemek ve bizi o ekranda tutmak için kurdukları çoktan dönmekte olan devasa devirli volanları var. Biz TikTok'un, Instagram'ın o dev volanını durdurup İbni Haldun'un volanını kendi başımıza nasıl döndüreceğiz? Bu hiç adil bir savaş değil ki. Kesinlikle adil bir savaş değil ve William James yaşasaydı muhtemelen şunu söylerdi bize. O devasa algoritmik volanla doğrudan irade savaşına girmek baştan kaybetmektir. İrade yetmez diyorsun. Yetmez. Mesele irade değil, kendi sistemini kurmaktır. İlk başlarda o telefonu başka bir odaya bırakmanın getirdiği yoksunluk krizi, işte o ormanda balda sallamanın acısıdır. Çok sancılıdır. Ama beynin plastisite kuralı şudur,
kullanılmayan sinir ağları zamanla budanır. O uygulamayı kullanmadıkça otoyol tekrar otlarla kaplanır, yeni açtığın o patika ise zamanla asfalta dönüşür. Ve bu da bizi aslında bu yayının en acımasız ve yüzleşmesi en zor kuralına getiriyor. Dinleyicimiz, eğer karakter bir tarlaysa, çevre onu şekillendiriyorsa ve alışkanlıklar da bu süreci geri dönülmez şekilde otomatiğe bağlıyorsa, Evet, sen ipleri eline almazsan ne olur? çok tehlikeli bir durum. Cevap basit aslında. Seçmediğiniz şey sizi seçer. Hangi bilgiyle besleneceğini, kiminle vakit geçireceğini, hangi alışkanlığı edineceğini sen bilinçli olarak seçmezsen, senin yerine o dev şirketlerin algoritmaları, tesadüfler ve etrafındaki o en gürültülü, en toksik insanlar karar verir her şeye. Kendi zihninin anahtarını başkalarının yazdığı kodlara teslim etmiş olursun resmen. Tam olarak öyle. Bu edilgen teslimiyet halinden uyanmanın da tarihte tek bir yolu var. İnsanı ister istemez antik Yunan'a, o Delphi Tapınağı'nın soğuk taş girişindeki meşhur yazıya götürüyor bu durum. Kendini tanı. Aynen öyle. Kendini tanı. Çünkü kendini dürüstçe tanımazsan, beynindeki hangi düşüncenin gerçekten sana ait olduğunu, hangisinin o algoritmalar veya çevre tarafından sana gizlice dayatıldığını asla ayırt edemezsin. Ve bu felsefi mirasın en büyük taşıyıcısı o meşhur savunmasıyla Sokrates tabii ki. Hani hepimizin duyduğu o ünlü cümle var ya, bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. Çok ikonik bir cümle. Dürüst olmak gerekirse ben lisedeyken bunu ilk duyduğumda bana çok yapmacık, böyle tatlı bir alçak gönüllülük şovu falan gibi gelmişti. Bilge bir adamın "ah ben ne anlarım" diyerek insanları etkileme çabası gibi düşünmüştüm bunu. Eğer o cümleyi yüzeysel okursan tam olarak öyle bir izlenim verebilir. Ama Sokrates sahte bir tevazu peşinde falan değildi. Bu çok derin bir epistemolojik farkındalıktır aslında. Nasıl bir farkındalık? Bir konunun karmaşıklığını, tüm çelişkilerini, o bilginin aslında ne kadar uçsuz bucaksız bir okyanus olduğunu o kadar net ve berrak görürsün ki, asıl cehaletin ben bu konuyu zaten biliyorum, tamamen çözdüm diyen o kibir olduğunu anlarsın. Herhangi bir şeyin ne kadar derin olduğunu anladığında doğal olarak ne kadar az bildiğinin dehşetini yaşamaya başlarsın. Yani Confucius, Montaigne ve Sokrates. Üçü de farklı yüzyıllardan, bambaşka kültürlerden ve coğrafyalardan gelip o büyük masada yan yana oturuyorlar ve bize tek bir gerçeği fısıldıyorlar. Büyüme asla sona ermeyen, fazlasıyla rahatsız edici bir süreçtir. Ve bu büyüme sürecinin tek bir yakıtı vardır: soru sormak. Aynen öyle. Ama şunun da altını kalınca çizelim, bu sorunun çok ama çok ağır bir bedeli var. Atina devleti Sokrates'i sırf soru sorduğu için, o gençleri düşünmeye ve düzene meydan okumaya sevk ettiği için baldıran zehri içirerek ölüme mahkum etti. Tarihin en trajik olaylarından biri. Neden sence? Çünkü sorular konforu bozar. Sorular kurulu düzeni, iktidarları, o toplumun tembelce alışılmış yanlışlarını derinden tehdit eder. Ama işin ironik kısmı ne biliyor musun? Nedir? O gün konforları bozulmasın diye Sokrates'i acımasızca zehirleyerek öldüren muktedirlerin isimlerini bugün kimse hatırlamıyor. Hiçbirinin adı yok. Oysa Sokrates'in soruları 2500 yıl sonra bugün şu an bu sohbette bizimle birlikte hala yaşamaya devam ediyor. Gerçekten büyüleyici. Cevaplar ve güçler zamanla çürüyüp unutulur ama gerçek sorular yüzyılları aşar işte. Tüm bu derin felsefi kavramlar, bu tarihsel analizler harika tabii. İnsanın zihnini açıyor, perspektifini acayip genişletiyor. Ama dinleyicimizin aklında haklı olarak şu soru yankılanıyordur eminim şu an. Ne soruyordur dinleyici? Peki ben bunu gündelik hayatıma, o bitmek bilmeyen koşturmacanın içine nasıl indireceğim? Salı akşamı yorgun argın işten geldiğimde kafamda bin bir türlü dert varken antik Yunan felsefesini nasıl yaşayacağım? Çok haklı bir isyan. Evet, felsefeyi bulutların üzerinden alıp yere, sokağa indirmemiz lazım artık. Çünkü ortayların vizyonunda da felsefe sadece entelektüel bir jimnastik falan değil, tam anlamıyla bir pratikler bütünüdür. Hayata dokunması lazım yani. Kesinlikle. Eğer bu fikirler eyleme dönüşmüyorsa, inanın sadece gürültüdür. Büyük değişimler, o devasa radikal kararlardan ziyade, William James'in o bahsettiğimiz volanını her gün milim milim döndüren o küçük, minicik alışkanlıklardan doğuyor. Kar topu etkisi gibi. Aynen öyle. Tüm bu büyük zihinlerin hayatlarına baktığımızda ortak bir paydaya, 3 temel günlük pratiğe ulaşıyoruz. Her gün okumak, her gün yazmak ve her gün sormak. İstersen okumayı
ele alalım önce. İbni Haldun'un insan çevresinin çocuğudur kuralını kendi lehimize hacklemenin en güçlü, en ekonomik yoludur okumak aslında. Sadece bilgi depolamak için falan değil, doğduğunuz şehir, aileniz, fiziksel çevreniz çok sığ olabilir. Sizi aşağı çekiyor olabilir ama okuyarak o zihinsel çevrenizi devasa bir imparatorluğa dönüştürebilirsiniz. Seneca ile kahve içebilir, Darwin'le ormanda yürüyüşe çıkabilirsiniz. Harika bir vizyon. İkincisi de her gün yazmak. Yalnız şunu bir netleştirelim. Sevgili günlük, bugün canım çok sıkkın tarzı o popüler modern journaling trendlerinden bahsetmiyoruz burada. Hayır, kesinlikle ondan bahsetmiyoruz. Marcus Aurelius'un Roma İmparatoruyken o dondurucu ve kanlı savaş çadırında, mum ışığında sadece kendi zihnini hizalamak için yazdığı o sert, acımasız notlardan bahsediyoruz. Kendi kendisiyle hesaplaşması. Aynen. Kafamızın içi inanılmaz derecede gürültülü, kaotik ve karanlık bir yer. Ama o düşünceleri bir kağıda kelime kelime dökmek zorunda kaldığınızda zihin yavaşlamak zorunda kalıyor. Mecbur kalıyor yavaşlamaya. O sis dağılıyor, bulanık hisler birden somutlaşıyor. Yazmak, karakterinizin gerçek röntgenini çekmektir aslında. Ve üçüncü alışkanlık, her gün sormak. O Sokratik mirası, o meşaleyi taşıyabilmek, bu kendinize gün sonunda aynaya bakıp rahatsız edici ama sizi büyüten o acımasız soruları sorma cesaretidir. Hangi sorular mesela? Mesela, bugün o tartışmada gerçekten haklı mıydım yoksa sadece kırılgan egomu mu savundum? Veya uğruna kavga ettiğim bu inanç gerçekten bana mı ait yoksa toplum tarafından bana ezberletildi mi? Çok ağır yüzleşmeler bunlar. Öyle. Bu soruların içinizde yarattığı o kaşıntı, o huzursuzluk hissi aslında kötü bir şey değildir. O sizin zihinsel büyümenizin kas ağrılarıdır, geliştiğinizi gösterir. Büyümenin kas ağrıları. Harika bir tanım. Yani toparlarsak okumak sistemi çalıştıran o merak dişlisini yağlıyor. Yazmak o yabani otların bastığı karakter tarlasını hizaya sokuyor, içini netleştiriyor. Ve soru sormak bu muazzam volan çarkının hayat boyu hiç durmadan dönmesini, her ikisinin de sürekli canlı kalmasını sağlıyor. İnanılmaz bir zincirleme reaksiyon bu. Tam anlamıyla zihinsel bir ekosistem yaratmak diyebiliriz buna. Evet, tüm bu derin incelemenin, Ortaylı'nın teşhislerinin, Confucius'tan Montaigne'ye yaptığımız bu upuzun yolculuğun ardından en temelde tek bir ayrım noktasına, keskin bir yol ayrımına geliyoruz aslında. Nedir o yol ayrımı? Ve burada doğrudan bizi dinleyen dinleyicimize seslenmek istiyorum ben. Kendi hayatının öznesi mi olmak istiyorsun yoksa sadece nesnesi mi? Nesne olmak inanın bana çok kolaydır. Sadece durursunuz, hiçbir karar vermezsiniz. Rüzgar nereye eserse oraya sürüklenip gidersiniz. Algoritmaların, reklamcıların, çevrenizdeki patronların ya da o baskın karakterlerin sizi istedikleri gibi hamur gibi şekillendirmesine izin verirsiniz. Evet, en az dirençli yol bu. Ama şunu asla unutmayın. Ben karar vermiyorum demek de aslında çoktan verilmiş bir karardır. Ve muhtemelen bir insanın kendisine yapabileceği en korkutucu, en geri dönüşü olmayan karardır bu. Özne olmak dediğimiz şey insanı ürkütüyor tabii çünkü beraberinde devasa bir sorumluluk getiriyor. Faturayı kendin ödüyorsun. Aynen. İnsanın kendi başarısızlıklarının, kendi tembelliklerinin faturasını başkalarına değil doğrudan kendine kesmesi demek bu. Bahane üretememek demek artık. Ama aynı zamanda gerçek ve sarsılmaz özgürlüğe giden tek yol da bu faturayı ödemeyi kabul etmekten geçiyor. Tam da bu yüzden bu kararın getirdiği o devasa ağırlığı nasıl taşıyacağımızı, hayatın o kaçınılmaz fırtınaları koptuğunda nasıl dik ve sarsılmaz duracağımızı bir sonraki derin incelememizde detaylıca ele alacağız. Stoacılara geçiyoruz sanırım. Evet, Stoacı filozofların dünyasına gireceğiz. Marcus Aurelius'un çadır notlarını, Viktor Frankl'ın o korkunç toplama kampının akıl almaz cehenneme ortasında bile keşfettiği, insanın elinden alınamayan o tek özgürlüğü ve Nietzsche'nin amor fati yani kaderini sevme felsefesini konuşacağız. Sabırsızlıkla bekliyorum. O zamana kadar o dayanıklılık zırhımızı kuşanmadan önce bu konuştuklarımızın, bu ağır teşhislerin zihninizde iyice demlenmesine izin verin lütfen. Unutmayın, tıpkı Bir Okur Bir Kare YouTube kanalımızda da sık sık hatırlattığımız gibi doğru metinlerle kurduğunuz bağ zihninizi özgürleştirir.
Umarım bugünkü teşhisler o konforlu otomatik pilotunuzu kapatmaya değmiştir. Bu zihinsel yolculukta bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler. Ve evet, veda etmeden önce size son bir düşünce tohumu bırakmak istiyorum. Dinliyoruz. Eğer tarihin en parlak zihinleri asırlar boyunca cevaplardan çok soruların gücüne inandıysa, şimdi bu yayını kapattıktan sonraki o ilk 10 dakikada, arabanızda, yürüyüşte ya da odanızda sadece kendinizle baş başa kaldığınız o sessizlik anında, kendi içinize baktığınızda yüzleşmekten en çok korktuğunuz, sormaktan köşe bucak kaçtığınız o tek soru nedir? Belki de hayatınızdaki asıl tıkanıklığın çözümü, başkalarından duyduğunuz o hazır cevaplarda değil, sormaktan deli gibi korktuğunuz o sorunun ta kendisinde saklıdır. Bunu bir düşünün. Görüşmek üzere.